Deprem neleri doğru yapıp yapmadığımız ya da hayatımızda nelerin önemli olup olmadığı ile ilgili hem kişisel hem toplumsal düzeyde bir sürü sorgulamaya yol açtı. Ben bir eğitimciyim. Doğal olarak öğretmenin toplumdaki rolü ve okulun toplumdaki rolü benim en çok sorguladığım konu oldu. Bir meslektaşımın Hatay'daki bir akşamını anlattığında aslında okula dair hem üzüntüm arttı hem beklentim arttı. Akşam ışıklar kapandıktan sonra hocam çocuklar çok yalnız kalıyor dedi. Keşke ışığı yanan yerler olsa. Bu bana yıllar önce yaptığımız bir projeyi hatırlattı. Işığı sönmeyen okullar. Aslında okulun bir karanlık anda bir çocuğun ve ebeveynin sığınacağı bir yer olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş oldum. Ama biz yine depremle birlikte okulun hayatımızdaki merkezi yeri kaybolduğu için önce okulları kapattık. Açmaya ne gerek var? Çocuklar da bir süre matematik öğrenmese de olur gibi tartışmalarla okulu yine ilk kriz anında ilk kapatılacak yer olarak görme rahatlığına eriştik. Bu hem öğretmenlerimizde hem ebeveynlerimizde hem de devlet kurumlarında rahatlıkla tartışılan bir konu. Okullar kapanmasın demenin bile bir suç olduğu neredeyse bir dönem yaşamaya başladık. Peki okulları bu kadar niye kolay kapatıyoruz? Okulları açmak için niye bu kadar heyecanlı değiliz? Çünkü hepimiz farkındayız ki okul bu toplumun içerisindeki temel toplanma, birleşme alanı olmaktan artık çıkmış durumda. Türkiye'nin yaşadığı pek çok toplumsal sorunda okul artık tartışma alanında bile değil biliyorsunuz. Okul açılsın denildiğinde en çok gelen eleştiri ne oluyor? Çocuklar biraz da matematik öğrenmeyi versin. Bunu niye söylüyor biliyor musunuz insanlar? Çünkü okulun matematik ve fen ya da başka bir alanı öğretmek dışında bir fonksiyonu kalmadı. Aslında okul toplumsal birleşmenin alanlarından bir tanesi. Okul özellikle gelecek yıllar açısından ışığı sönmeyen yerler olmak zorunda. Düşünsenize deprem oldu, çok sayıda okulumuz yıkıldı, çok sayıda okulumuz depreme dayanıklı mı bunu tartışıyoruz. Aslında bir deprem anında çocukların ve ebeveynlerin ilk koşacağı, ilk sığınacağı, öğretmenlerimizin yuvam diyebileceği yerin okullar olması gerekiyor. O yüzden bu depremin bize öğretmesi gereken en önemli şeylerden biri şu. Okullarımızı güçlü ve dayanıklı hale getirmek zorundayız. Okullarımız güçlü ve dayanıklı hale gelirse öncelikle şunu biliriz. Bir deprem olursa da bir şey olmaz. Şunu düşünün, deprem hep gece oluyor gibi bir algımız var. Gündüz olduğunu düşünsenize 15 milyon çocuğumuz dersliklerde yakalanacak. Biz 15 milyon çocuğumuzun bir deprem anında güven içinde olduğunu bu topluma her şeyden önce taahhüt etmek zorundayız. 2. Bu toplumun çocuklarının rehabilite edilmesi, ebeveynlerin hayatlarına hızla dönebilmeleri için çocuklarla birilerinin ilgileniyor olması gerekiyor. Siz enkazın altında bir yakınınızı kurtarmaya çalışırken aynı zamanda çocuğunuzla ilgilenen bir anneyi, bir babayı düşünün lütfen. O anne ve babanın çocuğum okulda öğretmenleriyle birlikte ben hayatımı yeniden kurabilirim rahatlığına gelmesi gerekiyor. Gece karanlık bastığında kendini umutsuz ve yalnız hisseden bir çocuğun ışığı yanan bir yere doğru gidiyor olması gerekiyor. Ve orada şunu bilmesi gerekiyor. Kendisini kabul edecek, duygularını anlayacak, kendisini koruyacak, yeni bir yaşam inşa etmesi için de kendisine rehberlik edecek öğretmenler orada bekliyor. O yüzden herhangi bir afet anında okulların ışığının sönmemesi gerekiyor. Okulları eğer biz sürekli ışığı yanan yerler haline getirirsek bir deprem ve bir afet anında çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ebeveynler için güven dolu bir yer haline gelir. Bu güveni sadece fiziksel güven olarak algılamayın lütfen. Bir toplum yeniden inşa edilecekse, o yıkıntıların altından kalkacaksa, çocuklar enkazın altında, çocuklarımız enkazın altında kalmayacaksa bunu sağlayacak olan öğretmen ve okul. O nedenle afet anları öncesinde okul yaşamın merkezinde olmalı ki kendini yaşamın iyi ve kötü yönlerine o kadar güzel hazırlamalı ki biz güzel bir şey olduğunda da kötü bir şey olduğunda da okulun bizi orada sapasağlam beklediğini bilmek zorundayız. O yüzden okullarımızı dayanıklı, güçlü ve ışığı sönmeyen hale getirelim. O zaman emin olun bütün afetlerden en hızlı şekilde toparlanmak için en büyük gücümüz orası olacak.